Güzel ülke Türkiye. Kara Kutup kanadından herkese selam. Türkiye artık 80 milyonluk büyük bir ülke. Çok stratejik bir alanda hakimiyetini güçlendiriyor. Türkiye 1950'li yıllardan sonra Batı'ya daha fazla yakınlaşmaya başladı. Özellikle ABD, NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'nin Batı'yla iç içe olmasına neden oldu. ABD Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne kaptırmamak için o yıllarda NATO'ya aldı ve birçok maddi yardımın yanında silah ve teçhizat verdi. İstenilen olmuştu. Türkiye Sovyetler Birliği'nin etki alanından alınmıştı. Bu ABD için önemli bir adımdı. Fakat Amerika Türkiye'yi tabiri caizse ipleri kendi elinde olan bir ülke gibi görmek istedi. Türkiye'nin kendi kafasına göre hareket etmesini istemezdi. Zayıf kalması da güçlenmesi de sıkıntılıydı aslında. Orta seviyede bir güçtü ve her zaman öyle olmalıydı. Türkiye ne zaman kendi başına kararlar almaya başladı, ABD işte o an adeta ele geçirdiği orduyu harekete geçirerek Türkiye'nin yönetimini dizginleştirdi. Buna en iyi örnek Kıbrıs Harekatı'dır. Türkiye Cumhuriyeti aslında 1960'larda Kıbrıs'a girmeye yeltenmişti. Fakat Amerika Birleşik Devletleri buna şiddetle karşı çıktı. Rencide edici adımlarla Türkiye'yi engelledi. Türkiye kararlıydı. Bir dönem ABD üsleri kapatıldı. ABD'den tamamen bağımsız olmaya başlandı. Fakat çok ilginçtir ki Amerika tekrar bir darbe yaptı ve başa gelen ordu güçlerinin eliyle Türkiye'deki üslerini tek tek açtı. 1982 darbesi ABD'nin kendilerinin yaptığını itiraf ettiği ilk darbedir. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA ajanı Paul Hans'e 82 darbesini bizim çocuklar yaptı diye yıllar sonra tarihe geçen bir itirafta bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda ABD'nin istemeyeceği anlamda başına buyruk hareket etmeye başladı. Sırf bundan ötürü başına gelmeyen kalmadı. Fakat Türkiye bu saldırıları başarıyla savurmuştur. 1. 15 Temmuz darbe girişimi 20 saatte bastırıldı. ABD'nin açıkça Türkiye'de darbe yaptığını itiraf ettiği bir durum varken 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'nin olmayacağını düşünmek ya saflıktır ya da kötü niyettir. Darbede şüpheli durumlar olabilir. Fakat sonuç itibariyle bu bir darbe girişimidir net bir şekilde. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı hafta Türkiye'nin ısrarla Fırat'ın batısına geçirmeyeceğiz dediği PYD'nin Menbiç'e girdiğini biliyor muydunuz? İlla belge mi gerekiyor? Bu fotoğrafı hala görmeyenler için yapacak bir şey yok. Biz kendi içimizle uğraşırken atı alan Üsküdar'ı geçecekti. Fakat Türkiye 20 saatte bu darbe girişimini tüm halkın desteğiyle engellemiştir ve ABD'ye adeta tokat atmıştır. 2. Fırat Kalkanı. Türkiye ABD menşeli darbeyi savuşturdu. Fakat darbeler bitmedi. 2016 yılının sonbaharında Türkiye Suriye topraklarına girdi. Güneyinde bir koridor oluşturulacaktı. Türkiye'nin gelecek 100 yıllık zaman diliminde başını ağrıtacak çok ciddi bir tehdit bu. Türkiye Cerablus ve Elbab'ı DAEŞ'ten temizleyerek kontrolü ele aldı. Türkiye Fırat Kalkanı'nı yapmadan birkaç gün önce ABD destekli PYD Cerablus'a girmek için harekat planı yapmıştı. Türkiye buraları alarak ABD'nin belki de 30 yıl önce yaptığı planlarına bir çentik attı. Hedefteki düşman DAEŞ olduğu için ABD dünya kamuoyuna hiçbir şey söyleyemiyordu. Açıklama yapamıyordu. Türkiye bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. ABD'nin yaptığı gibi DAEŞ'i temizliyorum bahanesiyle Suriye haritasını değiştirip ABD'nin planlarını sekteye uğrattı. 3. Barzani'nin bağımsızlık isteği. Amerika Birleşik Devletleri artık herkesin de anladığı şekilde Suriye'yi parçalamak istiyor. Irak'ı fiilen parçalayan ABD buralarda küçük devletler oluşturup güçlü merkezi devletlerin önüne geçmek istiyor. Bu İsrail'in güvenliği için de gerekli bir durum. Irak'ta Kürt bölgesi oluşturuldu. Burası teknik olarak özerk bir yer. Fakat ABD tabii ki bir gün buranın bağımsız olması için elinden geleni yapacaktır. Kısa bir süre önce Kuzey Irak yönetimi tam da bu yönde bir karar aldı. ABD zamanlaması yanlış diyerek terminolojide aslında destekliyorum anlamında bir açıklama yaptı.
Irak'ın parçalanması Türkiye'nin de sorunu olacaktır. Türkiye, İran, Irak ve Suriye ile aynı anda çok sert tepki gösterip gerçekten kısa zamanda etkili hamleler yaptı. Barzani dört tarafı kuşatılan bir alanda sıkışıp kalınca geri adım atmak zorunda kaldı. Bağımsızlık referandumu iptal edildi. Bu gerçek bir başarıdır. Türkiye'nin bu başarıda büyük bir payı vardır. Bu başarı da Türkiye'nin ABD'ye attığı bir gol olarak kayıt edildi skor tabelalarında. 4. Kudüs meselesi. Kudüs, Filistinlilerin değil aslında tüm Müslümanların en önemli şehirlerinden birisidir. Üç din için kutsal olan bu mekan, İsrail'in başkenti yapılmak isteniyor. ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti sayacak bir adım attı. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını imzaladı. Büyükelçiliğinizin bulunduğu şehir, o ülkenin başkenti sayılır. Türkiye buna sert tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da dönem başkanı kartını çok iyi değerlendiren Türkiye, tüm Müslüman ülkelerini bu konuyu görüşmek üzere İstanbul'a davet etti. Büyük bir konsensüsle Trump'ın kararı yok hükmünde sayıldı ve Kudüs, Filistin'in başkenti ilan edildi. Türkiye bununla yetinmeyip konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Birleşmiş Milletler'deki tarihi oylama öncesi ABD, dünya ülkelerini açıkça tehdit ederek yardım yaptıkları ülkelerin menfi oy kullanmaları durumunda bu paranın kesileceğini ilan etti. Fakat buna rağmen 128 ülke ABD'nin Kudüs kararına karşı oy kullanarak Amerika için bir devrin sona erdiğini ilan etti adeta. ABD'nin uluslararası alanda aldığı en ağır mağlubiyettir bu karar. Bu kararın çıkmasına öncülük eden ülke Türkiye'dir. Türkiye, Amerika'ya tarihe geçen bir diplomatik yenilgi yaşatmıştır. 5. Afrin meselesi. ABD, Türkiye'nin güneyinde Türkiye'yi tehdit eden bir oluşumla işbirliği içerisinde. NATO müttefikinin düşmanıyla işbirliği yapan ABD'nin bu tavrı Türkiye'yi oldukça öfkelendirmiş durumda. Artık ABD'nin hiçbir sözüne itimat etmeyip kendi kararları doğrultusunda adımlar atmaya başladı. Amerika'nın açıktan destek verip tonlarca silah yardımı yaptığı PYD'ye karşı Türkiye ilk kez doğrudan harekat başlattı. PYD'nin elindeki Afrin'e operasyon başladı. Buradaki Rus askerleri de Türkiye'nin kararlılığı karşısında bölgeyi boşaltmak durumunda kalmıştır. Fırat Kalkanı ile ABD'nin hedeflediği devletçiğin bir bacağını koparan Türkiye, Afrin'e girerek adeta bu oluşumun bir organını daha kesip atmıştır. Eğer harekat başarılı olursa Türkiye artık bu oluşumun buradan Akdeniz'e ulaşmasını tamamen engellemiş olacak. Ayrıca kendi askerleriyle şehitler verdiği bu topraklardan Türkiye'yi bu saatten sonra kimse söküp atamayacaktır. Afrin'e operasyon, Türkiye'nin ABD'nin planlarına karşı yapılmış en net hamledir. 6. Katar meselesi. ABD, Arap coğrafyasının büyük bir kısmını kendi etkisi altına almayı başarmıştır. Arap halkları ABD'yi sevmese de başlarındaki yöneticiler ABD'nin resmen oyuncağı haline gelmiştir. Amerika, dünyanın en zengin devletlerinden olan Katar'ın baş kaldırışına daha fazla tahammül edemeyip maşaları aracılığıyla bu ülkeye ayar vermek istedi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla Katar'a ambargo konuldu. Kendi kardeşlerinden gelen bu saldırının arkasındaki gölgenin Amerika olduğuna Katarlıların şüphesi yoktu. Katar ya itaat edecek ya da diskalifiye edilecekti. Türkiye bu aşamada Rusya'nın ABD'ye Suriye'de yaptığı şeyi yaptı. Katar'a daha önce açtığı askeri üssünün kapasitesini artırarak tüm Arap dünyasına ve ABD'ye mesaj verdi. Katar'ın ambargosunu binlerce tonluk malzeme göndererek işlevsiz hale getirdi. Katar'ı uluslararası arena başta olmak üzere ekonomik, siyasi ve askeri olarak tam anlamıyla himaye eden Türkiye, adeta aslanın ağzından civcivi kurtarmıştır. Türkiye, Katar'ı kurtararak ABD'ye son 2 yılda bir tokat daha atmıştır. Irak'taki Türk üsleri. Irak'ın çeşitli yerlerinde birçok Türk üssü vardır. Bunların ekseriyatı Kuzey Irak bölgesindedir. Türkiye'nin bu üsleri ABD'yi rahatsız eder hale geldi. Türkiye bu üsler sayesinde bölgedeki her noktaya yakın bir konumda olmakta ve stratejik bir avantaj elde ederek
özellikle teröristlere karşı ciddi bir istihbarat sağlamaktadır. ABD bu üslerin kapatılması için söz konusu hükümetlere baskı yapmasına rağmen bu üsleri kapatamamıştır. Özellikle son 2 yılda bu konuda ciddi adım atan ABD'ye rağmen Türkiye bu üslerini kapatmayarak ABD'nin hedeflerini engellemiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Instagram sayfamıza da bekleriz.